Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşe bakacağız. Grafiklere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayacağız. Gümüşte aşağıda 22.75-22.68 bölgesinden destek bulduk ve bir tepki alıyoruz. Dün de bahsetmiştik, bu Fibonacci %50 seviyesinin olduğu alana doğru geri çekilmeler normal olacak dedik ve buradan şu an için bir tepki alıyoruz. Fakat bakın, hem geçmişten gelen şu destek bölgesi, hem şurada bir aykırı mumumuz var ve sonrasında bu bölge kırıldıktan sonra da bakın direnç olarak çalışmış olan bölge önemli olacak. Bugün için 23.15-23 bölgesi. 23.15 üstünde kalıcı olursak evet, burada bir miktar alımların güçlendiğini görebiliriz. Ancak yukarıda 23.64 kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemiyor olacağız. En azından bakın şu son arz kadar, hatta bundan daha güçlü bir talebin geldiğini görmemiz lazım ki yükselişlerin devamını burada bekleyelim. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. Buradan gelen bu yükseliş şu direnç bölgesine takıldıktan sonra tekrar bir satış süreci yaşayabilir ve burada bir güç topladıktan sonra bu direnci kırabilir. Bu tarz bir hareket görecek olursak da yukarıda 23.64 üstü kapanışlarda alıcı olup bu destek bölgesi, artık bu kırılan direnç destek olarak çalışması beklenir. Bu bölgenin altına stop koymak yerine şurada şu geri çekilme sürecinde oluşan dibin altına stoplarımızı koymamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Genelde bu tür dirençlerin kırılma sürecinde bu geri çekilmeler yaşanabilir. Bunu bir güç toplama olarak görmeliyiz ve sonrasında bu kırılım gelir. Bu bölge çok önemlidir. Çünkü burada bir likiti de tuzağa atabilirler bize. Direnç kırıldı diye burada alım yapanları tekrar aşağıya dönüp bu destek olarak artık çalışması beklenen bölgenin altına fiyatı çektikten sonra yükselişe geçebilirler. Dolayısıyla bizim burada aldığımız gümüşü burada stoplarsak şu hareketi yaptırabilecek büyük paraya elimizdeki gümüşleri kaptırmış oluruz. O nedenle lütfen bu stop seviyelerini koyarken çok dikkatli olalım. Direncin altında oluşan son dibin altına mutlaka stoplarımızı koymamız gerektiğini unutmayalım. Burada ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Bakın, 23.70'lerde oluşan bir dip bölgemiz vardı. RSI'ye baktığımız zaman buradan sonra oluşan diplerin hepsinde bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Eminim şu an pek çok gösterge takip eden trader bu size bunu anlatıyordur YouTube'da. Ancak buradaki bu uyumsuzluklara bakarak alacağımız işlemler çok sağlıklı sonuç vermeyecektir. Hatta burada genelde bakın şöyle hareketler olur. RSI buradan bir satışla tekrar karşılaşır. Şu trend çizgisinin altına iner. Fiyatı da burada daha aşağılara çekecektir. Yeni bir dip yapacaktır hatta. RSI'daki bu uyumsuzluğun bozulduğunu gören küçük yatırımcı genelde satıcı olur, stop olur. Ve genelde de büyük ihtimalle de bu oluşan son dip olacaktır ve küçük yatırımcı gene dipten satış yapmış olacaktır. O nedenle bu uyumsuzluklarda da gene çok tatsız tuzaklar oluşabilir. Lütfen dikkat edelim. Uyumsuzluk var diye alım yapmak yanlış olacaktır. Bizim için esas olan fiyattır. Şu son arzdan daha güçlü bir talep geldiğini gördüğümüz takdirde işleme girmemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Şimdi buradan bir de ons altına bakalım. Ons altında da şurada yatay band korunmaktaydı. Bunun kırıldığını gördük ve aşağıda 1940'tan geçen bu %50 Fibonacci seviyesinin şu an için çalıştığını görüyoruz ve bir tepki alıyoruz. Burada da en azından şu 1964'ün geçildiğini, kırıldığını görmemiz lazım. Aksi takdirde burada alımlardan bahsedemiyor olacağız. Ancak burada benim için esas önemli olan seviye 1985'ten geçiyor. Bakın şu tepe bölgesi. En azından şu arz kadar, bu arzdan hatta daha güçlü bir talebin geldiğini görmemiz gerekir. Burada da yukarıda bakın şu direnç bölgemiz vardı, 1987-1981. Bunun da üstünde 1993 önemli olacak demiştik. Burada da bakın şu son kırılımdan önce oluşan tepe bölgesi geliyor. Destek bölgesinden geri dönüş alıyor. 1993'te bir tepe oluşturup kırılım ondan sonra geliyor. Dolayısıyla burada ne demiştik? Bu kırılım öncesinde oluşan tepe, mesela burada da destek bölgesi olduğu için tepe. Direnç bölgesi olsaydı destek bölgesine bakacaktık, dip bölgesine bakacaktık. 1993 üstü hareketler ancak burada tekrar alıma geçmemizi gerektiğini söyleyecek bize. Bu dönüşleri görmeden alacağımız pozisyonlar, işlemler yüksek riskli olacaktır. Dip tepe avcılığı yapmayalım.
alım için mutlaka talebin arttığını, bir önceki arzdan daha güçlü talebin geldiğini görmemiz gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan bir gramlara geçelim. Gram gümüş için aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. 14.80'lere şu an takılmış durumdayız. 14.80'in altında kalıcı olduğu sürece 13.98'lere doğru satışlar derinleşebilir. Ancak bu bölgeden destek bulup tekrar yukarıda 15.60 geçilecek olursa yükselişlerin başlamış olabileceğini ve 16.30'ları yukarıda takip edeceğimiz bir süreç oluşur. Pazartesi günü aslında her şey seçim sonuçlarına göre netleşecek. Mevcut hükümet seçilecek olursa dolar Türk lirasına gelecek olan güçlü alımlarla birlikte, çünkü borsadan çok ciddi bir yabancı yatırımcının çıkışı var. Bu daha da hızlanacaktır ve ciddi bir döviz talebi doğacak. Merkez Bankası'nın da eksi rezervde olduğunu düşündüğümüzde çok tatsız günler bizi bekliyor olacak. Bu nedenle de gramlarda güçlü alımların gelebileceğini tahmin ediyorum. Buradan gram altına geçelim. Gram altında şu yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Aşağıda 1228-1224 desteği kırılmadığı sürece burada da yönün yukarı olabileceğini söyleyebiliyoruz. Gene bu seçim sonuçlarına göre netleşecektir. Buradan son olarak borsa yatırım fonlarına bakalım. Burada da geçtiğimiz günlerde 14.75-14.83 altın S1'de kırıldığını gördük. Sonrasında bakın yukarıda 15.30'lara doğru bir yükseliş geldi ve şu an satışlar da tam bu bölgeden destek bulmuş durumda. 14.75 kırılacak olursa 14.50'lere doğru satışlar derinleşebilir. Ancak tekrarlıyorum tabii, hafta sonu yaşanacak bu seçim sürecinin sonuçlarına göre pazartesi burada gene alımların güçlendiği bir süreci takip edeceğimizi tahmin ediyorum. Ancak tabii bunun da şartı mevcut hükümetin seçilmesi. Muhalefet seçilecek olursa bir miktar belki bu risk seven yabancı yatırımcının girişlerini görebiliriz. Bu nedenle burada bir miktar geri çekilmeler yaşanabilir. Ancak bu da geçici olacaktır. Eninde sonunda dolar olması gereken yere gidecektir ve bundan dolayı da gramlara bir miktar daha alım gelecek. Dolayısıyla benim için geri çekilmeler birer alım fırsatı olarak değerlendirilecektir bu süreçte. Gümüşe bakacak olursak gümüşte de 105-107 bölgesi destek olarak şu an için çalışıyor. Hatta yukarıda bakın şu direnci de gene takip edebiliriz. Son yükseliş buradan bir satış almıştı. 108-30'ların üstünde hareketler görürsek burada 110'lara doğru bir yükseliş takip ederiz. Aşağıda da 103.75 bakın önemli olacak. Altı kapanışlarda burada satışların derinleştiği bir süreci gösterir. Bunların hepsi de seçim sonuçlarına göre pazartesi günü netleşecek durumlar. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.